Evet, Riga'dan 4,5 saatlik bir yolculuktan sonra Tallinn'i keşfetmeye başlıyoruz. Burada bir arkadaşımızın evinde kalacağız. Şu arkada gördüğünüz sarı bina. Yazılımcı kendisi. Burası yazılımcıların başkenti. Bütün startuplar genelde burada şirket kuruyorlar. Aynı zamanda siz de internetten isterseniz 5 dakikada şirket kurabiliyorsunuz. Dijitalleşmeyi sonuna kadar yaşayan bir ülke Estonya. Evet, Viru Gate'in önündeyiz. Yani Viru kapısı, Old Town'un giriş kapılarından bir tanesi. Önemli tarihi ve turistik yerlere gitmek için 14. yüzyılda yapılan bu kapıdan giriş yapmanız yeterli. Evet, burası Tallinn şehir merkezi. Arkamda gördüğünüz bina Tallinn Belediye binası. Bu meydanda ayrıca birçok otantik kafede bulunuyor. Yine bu meydanda Avrupa'nın en eski eczanesi de şu arkamda gördüğünüz yer. Oraya da kesinlikle uğramanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi 1422'ye kadar tarihi dayanıyormuş bu eczanenin. Kendi bitki bahçelerinden elde ettikleri bitkilerle özel karışımlar yapıyorlarmış. En ünlü mucize ilaçlar altında Mandrake Root anlatıyor. Adam otu. Diyor ki özellikle aşk konularında kullanılıyordu. Tipi insana benzediği için adam otu denmiştir. Bir adamın semeninden toprakta büyüdüğüne inanılıyor diyor. Ve kökünü topraktan çekerseniz lanetlenirsiniz. O nedenle köpeklere bu ot topraktan çektiriliyordu diyor. Burası aynı zamanda insanların sosyalleşme mekanı da. İlaç alabilecekleri tek yer ama onun yanında klaret dedikleri de bir içeceği insanlar burada buluşup içiyorlarmış. Burada da klaretin tarifini anlatıyor. İçinde safran, zencefil, tarçın, biraz da alkol bulunan bir karışım klaret. Burada aynı zamanda ilaçların yetmediği yerde dualar da ve ilginç şeyler de okunuyor ve insanlara yutturuluyor. Mesela şu kare duada çok ilginç. Her taraftan okuduğunuzda aynı kelimeye ulaşabiliyorsunuz. Sator, 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 Arepo, Arepo, Tenet, Tenet. Her yerden okuduğunuzda aynı kelimeler çıkıyor. Bunu da insanlara kağıda yazıp yutturuyorlarmış. Böyle ilginç bir tarafı da var. Mesela erzipelde de bu kullanılıyormuş. Rosapilla allipazor. Yani tersten okuyunca da aynı cümleye ulaşıyorsunuz. Sint, si, sit yine aynı şey. Bunu tuzlara okuyup erizipel tedavisinde kullanıyorlarmış. İlaç kutularında kullanılan bazı semboller, mesela şu varsa arsenik var anlamına geliyor. Bu varsa altın var anlamına geliyor. Bazı semboller de günümüzde hala kullanılıyor. Bu RP'yi biz doktorlar hala her reçetenin başına yazarız. Bu da buradan gelen bir gelenek. Bu aslında receipt yani alınız anlamına geliyor. Yine reçetenin başına bu hashtag işaretini koyuyorlarmış. Tanrı'nın yardımıyla anlamına geliyormuş. Bakın arkada Redoxon'u görüyorsunuz. Hala günümüzde de takviye olarak kullanılıyor. Burada kirpi ve kurbağalar da zamanında kullanılmış tedavide. Şimdi şu gördüğünüz ilginç maske zamanında kara vebada kullanılan böyle burnu uzun bir maske. O zaman bunun kokuyla geldiğine inandıkları için lavanta gibi veya diğer bitkileri bu uzun burun kısmına koyuyorlarmış ki koku oradan geçerken içindeki bakteriler, virüsler ölsün diye. Pandemi zamanında biz de aslında maskelere aromaterapi damlatarak buna benzer bir çözüm bulmaya çalışmıştık. Tarih tekerrürden ibaret. Bu tarihi eczanenin içinde aynı zamanda normal bir eczanede hizmet vermeye hala devam ediyor.
Şimdi Rataskov Caddesi'ndeyiz. Burada iki önemli yapı var. Bunlardan bir tanesi şu gördüğünüz kedi kuyusu. Zamanında kedilerin lanetli olduğuna inandıkları için buraya atıyorlarmış ve öldürüyorlarmış. Şimdi o kuyunun üstü kapalı bir şekilde duruyor. Diğeri de siyah pencereli daire, Rataskov No 16 diye geçiyor. Bu ev sahibi çok maddi borçları olan birisi. Bir gün birisi geliyor, çok yüksek para teklif ediyor. Bir oda kiralamak istediğini söylüyor ve tek şartı sabaha kadar kesinlikle rahatsız edilmemek olduğunu söylüyor. Sonra o gece odadan birçok ses geliyor. Ev sahibi merakına yenik düşüp delikten bakıyor ve içeride şeytan düğünü olduğunu görüyor. Sonra sabah odayı kiralayan insan çok yüksek para ödeyerek ayrılıyor ama o günden sonra bu odada mistik olaylar hiç eksik olmadığı için sonrasında bu odayı kullanım dışı bırakıyorlar ve dışarıdan da gördüğünüz gibi siyah bantlarla çevrili, içerisi de kesinlikle kullanılmıyor. Böyle de mistik bir anısı bulunuyor bu 16 numaralı binanın. Şimdi Danimarka bahçelerinde surlardayız. Kikinde Kök Müzesi olarak da geçiyor burada. 3 tane kuleyi gezebiliyorsunuz. İçinde müzeler, savaş tarihi, kara kafaların hikayesi ve daha birçok sergi bulunuyor. Alt taraf Danimarka bahçeleri. Buranın şöyle bir hikayesi var. Zamanında Danimarka burayı fethetmeye geldiğinde Estonyalılar tam yenilecek gibi olduklarında teslim oluyoruz ama gelin önce bir akşam yemeği yiyelim diyorlar. Danimarkalılar da oh ne güzel kazandık deyip bu daveti kabul ediyorlar. Akşam yemek yerken tam onlar rehavete kapıldığı zaman Estonyalılar tekrar bir saldırıya geçiyor. Yani kendi evlerinde yemek yedirirken tekrar saldırıyorlar. Game of Thrones'ta da aslında böyle bir sahne geçiyordu. Sonrasında Danimarka kralı ne yapacağız diye düşünürken gökten Danimarka bayrağı indiğine inanılıyor ve dolayısıyla Danimarka bayrağının da en eski ve en kutsal bayrak olduğuna inanıyorlar. Bu alanın da böyle bir hikayesi de bulunuyor. Bu Danimarka bahçesinde 3 tane de böyle korkutucu heykel bulunuyor. Bunların zamanında cellatlar olduğu, çok can aldıklarından ötürü artık kendi vicdanlarının da rahat etmediği için günah çıkarmaya gittikleri ancak tövbelerinin kabul edilmediğine inanılıyor ve hala ruhlarının bu Danimarka bahçesinde dolaştığına inanılıyor. Bu kara kafaları hatırlarsanız Riga'da da anlatmıştım. Orada da bir evleri vardı. Bu loca Estonya'da da bulunuyor. Burada da kara kafaların tarihini anlatan bir müzedeyiz. Bu da onların son fotoğrafları. O locaya ait askerler. Surlarla devam ettiğiniz zaman burada bir tane farklı bir alana daha geliyorsunuz. Burada Tallinn'in Old Town'da bulunan kafe, bar ve restoranlara ait mobilyaları görüyorsunuz. Ve buradaki değişimi özellikle görmek şundan dolayı kıymetli. Örneğin bu Cafe Moskva'nın koltuğuyla şu Mündibar'ın sandalyesine baktığınızda aslında aynı döneme aitler ama aralarında çağ varmış gibi, çok farklı dönemlere aitlermiş gibi duruyor. Mesela şu Hesburger hem Riga'da şubeleri olan hem Tallinn'de şubeleri olan bir fast foodçu. Ona ait de mobilyaları buraya koymuşlar. Diğer bir önemlisi de şu kafe Maismok. Bu kafe hala var. Old Town'da birazdan gideceğiz hatta. Oranın koltuğunu ve masa mobilya dizaynını görüyorsunuz. Bu değişimleri, farklılıkları görmek açısından burası çok tatlı, kıymetli bir yer olmuş. Evet, surların altındaki tünellerdeyiz. Bu tünellerde 2005'e kadar evsizler yaşamaktaydı. Onu anlatan hala figürleri de bu tünel gezisinde görebilirsiniz. Bu o dönem yaşayan gerçek evsizin fotoğrafı. Burada da aynı kıyafetlerle onu figür haline getirmişler. Yine punklar da bu tünellerde buluşuyorlarmış. Onları simgelemişler. Sovyetler tabii bu durumdan hiç mutlu olmadıkları için punkları uzaklaştırmışlar. Aynı zamanda bu tünellerin sığınak görevi de var. Olası bombalamalara karşı sığınak olarak da kullanılabiliyor. Bu tünelde hayaletler olduğuna da inanılıyor. Burada onu da resmetmişler. Evet, tünellerden çıktığınızda direkt olarak Özgürlük heykelinin olduğu meydana çıkmış oluyorsunuz. Danimarka bahçelerinden girip tüneller sizi apayrı gezmeniz gereken bir meydana getirmiş oluyor.
Alexander Nevski Katedrali'ne çok yakın bir alanda Kohdotza izleme terası bulunuyor. Çok keyifli manzaraya sahip. Aynı zamanda Tallinn yazılı sarı duvarın önünde de birçok insan fotoğraf çektirmek için sırada. Buraya da kesinlikle uğramanızı tavsiye ederim. Evet, Miasma Cafe'ye geldik. 1864'te kurulan Tallinn'in en eski kafesi olma özelliğini taşıyor ve o günden beri aynı yerinde. İlk kurulduğundaki fotoğrafları da videoya ekleyeceğim. Güzel, keyifli, iki katlı, otantik, tarihi hissedebileceğiniz güzel bir kafe. Biraz önce gittiğimiz o müzede Zeynep'in anlattığı sandalyeler de burada aynı şekilde korunuyor. Kadriorg Parkı'na geldik. Kadriorg Parkı'nın hemen yan tarafında da Eduard Will'in bir anıt müzesi bulunuyor. O müzenin ön tarafında da böyle onun yazılarında, bu bir yazar, yazılarında ona ilham veren şeyleri paylaşmışlar. İşte New York'taki yaşamının etkileri, Paris'teki yaşamı, sonra İtalya'dakini paylaşmışlar. Burada da arkada İstanbul'daki anıları, ön tarafında da Türklerden esinlendiği kısmı paylaşmışlar. Ve anlattığı kısım burada Türk saunası, yani Türk hamamını anlatmış. Ve çok önemli, Türk hamamını düşmanına bile önermeyeceğini söylüyor. Öyle bir anı kalmış onda. Bunun sebebi de şu, hamama gittiğinde işte tabii ki onların alışmış oldukları sauna kültüründen farklı bir kültür sonuçta. Ortada diyor çok büyük bir taş vardı, çok sıcaktı. Tüm vücudum işte açıktayken beni oraya yatırdılar. İşte üstüme bir adam çullandı. Derimi sanki kazır gibi beni işte yıkamaya başladı, bana bir şeyler yaptı. Sanki tırnakları derime girdi diye anlatıyor. O kadar şoka uğradım ki ilk 5 dakika hiç konuşamadım bile zaten. Sonrasında hani tam cesaretime, işte gücümü topladım, konuşacak gibi oldum ama adam üstümde duruyordu. Hani onu itemedim diye anlatıyor. Yani böyle bir anı bırakmış ve yazmış olduğu bu kısım kitaplarındaki en fazla anlatılan cümlelerden bir tanesiymiş. Arka tarafta da İstanbul'daki anılarında dolmayı, pilavı, yoğurdu denediğini vesaire söylüyor. Ve İstanbul ama genel olarak güzel hatırlamış. Hatta İstanbul'da yapamadığı şeyleri aklında kaldı. Hani daha tekrar dönmek ister gibi bir ifadeyle paylaşmış. Evet, burası Kadriorg Sanat Müzesi. Arkada gördüğünüz de Kadriorg Sarayı. Burası 17. yüzyılda Rus Çarı 1. Peter tarafından eşine yazlık saray olarak yaptırılmış bir yer. Günümüzde de sanat müzesi olarak kullanılıyor. Müzeye girersiniz, girmezsiniz, tercih size kalmış ama önünde çok güzel çiçeklerle dolu bir bahçe bulunuyor. Ayrıca bulunduğu alanda büyük bir park. Parkın diğer taraflarında da güzel havuzlar, yeşillikler var. Buraya da Tallinn'de muhakkak uğramanızı tavsiye ederim. Kadriorg Park içerisinde bir de Japon bahçesi bulunuyor. Japon birisi tarafından dizayn edilen bu bahçeye de muhakkak uğrayın. Kadriorg Parkı'nın altında bir de plaj bulunuyor. Burada Estonlar denize giriyorlar. Normalde hava kapalı, bize göre biraz da esiyor. Ama onlar için bu güneşlenmek ve denize girmek için yeterli. Öğrendiğimiz kadarıyla deniz çok soğukmuş. Ama kendine güvenen varsa Tallinn'e geldiğinde denize de girebilir. Lido isminde bir restorana geldik. Solaris AVM içerisinde bulunuyor. Burada böyle açık büfe tarzında birçok alternatif var. İster bir dilim pizza alın, ister tavuk alın, ister et alın, ister pilav alın. Sebze, tatlı, içecek. Böyle her şey dahil otel konseptinde ve aldığınız kadar para ödüyorsunuz. Bence çok mantıklı bir alternatif. Burası da yemek açısından aklınızda olsun.
Bir başka seyir terası ise Patkuli Seyir Terası. Bayağı bir merdivenle çıkılarak gidiliyor. Belki yukarıdan farklı bir geliş de vardır, bilmiyorum. Burayı da ziyaret noktalarınızdan biri olarak ekleyebilirsiniz. Burası da gerçekten hem Tallinn'in yeşilliğine hem de tarihi yerlere hakim çok keyifli bir nokta. Ancak tırmanması biraz zahmetli. Şöyle uzun bir merdiven yolculuğu sizi buraya getiriyor. Evet, Telliskivi bölgesinde böyle eski fabrikalardan dönüştürülen Creativity Center adı verilen çok güzel bir kompleks var. Her duvarda böyle duvar sanatlarını görebiliyorsunuz. Ayrıca güzel restoranlar, kafeler de bulunuyor. Aslında Lizbon'da da LX Factory vardı ama orası çok amatör ve çok küçük bir yerdi. Her şehirde böyle yerler oluyor. Bizim İstanbul'da da Fişekhane var biliyorsunuz. Biraz ona benzer ama çok daha keyifli bir kompleks. Kesinlikle uğramanızı tavsiye ederim. Telliski Creativity Center'da Fotografiska diye bir yer bulunuyor. Hem giriş katta çok güzel kafe var ama asıl en üst kat 6. katta çok güzel bir roof, restoran ve bar, kafe kısmı var. Old Town manzarasına hakim. Aynı zamanda tren raylarının yanında çok keyifli bir kafe. Tallinn Tren Garı'nın yanında bir de Antikacılar Çarşısı bulunuyor. Burada Sovyet döneminden kalma birçok tarihi eşyaya bakabilirsiniz. Çok ilginç objeler de bulunuyor. İlgi çekici bir mekan. Deniz kenarında Noblesner diye bir bölge var. Burada çok güzel Michelin yıldızlı restoranlar vesaire de var. Keyifli, özellikle 7-8 gibi gelirseniz tam güneş de etkisi geçmiş oluyor. Aynı zamanda yat marinası da var. Marinanın yanında bir alaçatı edasıyla yemek yiyebilirsiniz. Hatırlarsanız Riga şehir meydanında da kocaman bir Kara Kafalar evi vardı. Burası da aynı Kara Kafalılar kulübünün, yani bekar denizci erkeklerden oluşan locanın Tallinn'deki binası. Buradaki kapıda da aynı Riga'daki Kara Kafalar evindeki siyah kafalı figürü görebilirsiniz. Evet, Riga'da Three Brothers binaları vardı. Burada da Three Sisters binaları var. Şu an otel olarak kullanılıyor. Badem aldık. Bademde böyle biraz şeker, biraz tarçın, karanfil gibi birkaç tane baharat var. Onunla böyle kavurmuşlar. Bence tadı güzel. Ben baharat sevdiğim için ama çok baharat sevmeyen, tarçınla arası iyi olmayanlar sevmeyebilir. Ama bence güzel. Şöyle. Zaten Olde Hansa restoranı burada görürsünüz. Ana meydanda. Çok büyük bir restoran. Tarihi kıyafetlerle servis yapıyorlar. Önünde şöyle bir arabada da bu bademi satıyorlar. Otantik, yemek yemek isteyenler için güzel bir alternatif ama biraz turist mekanı. Dolayısıyla fiyatlar biraz daha yüksek. Yani bizim Sultanahmet'teki mekanlara benziyor. Dolayısıyla biz oturup yemek yemeyi tercih etmedik. Evet, şehrin giriş kapılarından bir tanesi de bu solumda gördüğünüz Fat Margaret Kulesi ve ona bağlı olan surlar ve kapılar. Bu kulenin pencereleri denize bakıyor. Dolayısıyla düşman gözetleme için kullanılıyor. Zamanında burada çalışan Margaret ismindeki bir kadın şişman olduğu için bu tombul olan kuleye Şişman Margaret ismi verilmiş. Evet, Tallinn gezimizin sonuna geldik. Şimdi 2,5 saatlik bir gemi yolculuğuyla Finlandiya'ya geçiyoruz. Limanda, terminaldeyiz. Gemi maceralarını da sizlere göstereceğim. Biz bileti Omio'dan aldık. Eckerö Line firmasından. Bir de Viking vesaire farklı firmalar da var. Kalite anlamında fark var mı çok bilmiyorum. Bilince göreceğiz. Omio'nun PNR numarasıyla şu gişeden biletinizi pasaportunuzla beraber alabilirsiniz. Evet, biraz gemiyle ilgili bilgi vereyim.
Omio'dan aldığınız PNR numarasıyla bilet gişesine pasaportunuzla başvurduğunuzda geminin kendi biletini alabiliyorsunuz. Gemiden bir saat önce burada olmanız yeterli. Sonrasında kapının önünde bir bekleme alanı var. Oraya alıyorlar ama tıklım tıklım. Çünkü buraya günübirlik Helsinki'den gelip alışveriş yapan da birçok insan var. Böyle alkolleri almışlar, gıda alıyorlar. Tallinn daha ucuz olduğu için. Orası çok havasız bir bekleme alanı. Tek dezavantajı oydu. Kapı açıldıktan sonra da koştur koştur binmenize çok gerek yok. Çünkü gerçekten 7 kat var. Her katta bol bol oturma alanı var. Kafeler, barlar var. Dolayısıyla herkese yetecek kadar çok rahat bir oturma alanı, geniş geniş oturabileceğiniz bir alan var. En üst katta teras. Burada da özellikle hava iyi ise denizin tadını çıkarabilirsiniz. Gemi o kadar büyük ki içinde slot makineleri bile bulunuyor. Evet, Tallinn yavaş yavaş arkamızda uzaklaşıyor. Gemiyle Finlandiya'ya geçiyoruz. Hazır Tallinn arkamızda kalırken Tallinn hakkındaki düşüncelerini alalım. Bence güzel bir şehirdi. Öncelikle Riga'dan kesinlikle daha güzeldi. Çok yeşil bir şehirdi. Yani zaten o manzaralara baktığınız zaman da yukarıdan baktığınızda yemyeşil gözüküyor. O kadar çok ağaç var ki o kadar binanın arasında hala yine de yeşillik tarafını görebiliyorsunuz. Ben genel olarak çok sevdim. Yani böyle ortaçağ esintileri de var. Yani devam ediyor. Ama aynı zamanda modern. Yani bence yaşanabilecek bile bir şehir. Ben beğendim yani. Genellikle Avrupa şehirlerinde bunu çok söylemem. Burada söylüyorum. İnternette bir o kadar da yalan yanlış birçok bilgi dolaşıyor. İşte Estonya'da internet bedava. İşte Estonya'da toplu taşıma bedava. O da yerel Estonlara bedava, turistlere bedava değil arkadaşlar. Ama Bolt'la ulaşımınızı çok rahat sağlayabiliyorsunuz. Her yer 4 euro, 5 euro. O nedenle biz Estonya'yı çok sevdik. Şimdi zaten yürüyebiliyorsun. Yani o 4 euro 5 euroları mesafeleri aynen. Zaten aslında yürüme 10-15 dakika. Yani şehrin tamamını yürüyerek 45 dakikaya falan hani bir uçtan bir uca yürürsünüz. Ya bence güzel. Yani yürür, gezinir. Her yere bakarsınız. Aklınıza hiçbir şey kalmaz ki bizim hiç kalmadı gerçekten. Şimdi Helsinki'ye gidiyoruz. Bence gün sonunda Riga ve Helsinki'den Tallinn'i daha çok beğenmiş olacağız. Helsinki'den çok ümitli değilim ama bakalım Helsinki vlogu da kanalda olur diye tahmin ediyorum. Görüşmek üzere. Take the time